Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, öncelikle bu kanalda paylaştığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle bu hatırlatmamızı yaptıktan sonra şimdi sizlerle birlikte dolar alınır mı, dolar ne olacak, dolar ne olur şeklindeki sorularınıza cevap bulmaya çalışalım. Öncelikle geçmişteki videolarımızı bir hatırlayalım. Birçok analist, ekonomist şu an hepsi ben buradan sizleri uyarmıştım şeklinde videolarda bulunuyorlar. Fakat ben de birçok video izliyorum. Hiçbir videoda da kimsenin kimseyi uyardığını görmedim. Fakat bizim yaptığımız son videolar izlerseniz arkadaşlar, dolarda sert bir düşüş olacağı yönünde sizleri sürekli uyarmaya çalıştım. Özellikle sizlere sürekli önemli destek noktalarını verdim. Bu destek noktalarının kırılmasıyla birlikte dolar olsun, altın olsun, gümüş olsun. Tabi altın ve gümüşte gram bazlı olarak sizlere uyardım. Ons bazlı altınla gümüş tarafında ise beklentim yukarı yönlüydü. Bunu ayrıyetten sizlerle birlikte bu videomuzda ayırdık. Son video altlarına yapılan yorumları görüyorum. Bu yorumlarda bizi karalamaya çalışan birçok kişinin videonun altına yorum yazdığı görülmekte. Fakat bazı gerçekler vardır ki bunu kimse değiştiremez. Bu gerçekler de yaptığımız videolardır. Geriye dönük videoları, son 2-3 videoyu izlerseniz arkadaşlar, düşüşten önceki son 2-3 videoyu, 3-4 videoyu izlerseniz burada zaten Başkan 35'in yapmış olduğu noktasal tahminlerin ve düşüş başlaması durumunda hangi seviyelere kadar doların, altının, gram bazlı altının ve gram bazlı gümüşün, sterlinin, euronun özellikle hangi seviyelere kadar gelebileceğini videolarımızda sizlerle paylaştım. Özellikle 17-18 civarlarından altın almak isteyen çok sayıda kişiye de mutlaka psikolojik durumunuzun buna çok elverişli olması gerektiği yönündeki uyarılarım da vardı. Bu uyarılarımı yaparken de eğer ki stop loss bölgesine riayet edecekseniz bu bölgelerden alım yapabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla söylediğimi de çok iyi hatırlıyorum. Tabii söylediğim zaman dolar 15.50 liranın üstünde hareket ediyordu ve buradan zaten 18.90 lira hedefimiz vardı. Buraya kafa atabileceğini, doların ilk hedef bölgesi olarak burası dolarda olacaktır şeklinde yorumlarımız da vardı ve dolar kuru zaten 18.70 civarına kadar geldikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın döviz TL mevduat korumalı açıklaması geldi. Gece saatlerine geldi. Tabi birçoğunuz bu gece saatlere gelen açıklamayla ilgili ne olduğunu anlayamadınız. Gene biz anlık canlı bir video yaparaktan ben sizleri tekrardan bu video içerisinde uyardım. Bu uyarılarımı yaparken de sizlere özellikle daha desteklerin üzerinde, rakamlar daha çok üzerindeyken sizleri uyardım, çıkabilmeniz konusunda. Sabah da düşüşlerin devam edeceği şeklinde sizleri uyardım. Tabii çıkıp çıkmamak tamamen sizin kendi elinizde olan bir durum. Ben buna bir şey diyemem. Çıkmış olanlar da olabilir, çıkmamış olanlar da olabilir. Hepsini bir kenara bırakalım. Gece saatleri zaten birçoğunuz elinizdeki enstrümanlardan büyük bir ihtimalle çıkış yapamadınız. Çıkış yapamamanız da gayet normal. Bankaların makas aralıkları çok fazla. Fiziki elinde tutanların da döviz bürolarının kapalı olmasından kaynaklı olarak gece saatlerinde çıkış yapamamamız oldukça normaldir arkadaşlar. Fakat gündüz saatlerinde bu sözlerime de riayet etmeyen çok sayıda arkadaş gördüm. Gündüz de çıkış yapmadınız. Şimdi kimsenin itiraz etme hakkı yok. Herkese hakkını vermek lazım. Başkan 35'inde hakkını vermeniz lazım diye düşünmekteyim. Sizlerden ricam bir geçmişe dönük videoları izlemenizdir. İzlediğiniz zaman yapmış olduğum açıklamalar üstüne basa basa sizleri stop loss bölgesi konusunda uyarılarım. Hatta benim çok sert düşüş beklediğim nokta 15 seviyesi ve üzeriydi. Bu seviyenin üzerinde mutlaka dolar TL kurunda sert düşüşler yaşanabileceği ile ilgili de
ayrıyetten zaten video yaptım. Bu videoyu da izleyen arkadaşlarımız biliyorlardır. Dolar TL kurununla ilgili bizlerin 15.30, 15.50 seviyesinin çok önemli olduğunu, buranın kırılması durumunda Dolar TL kurunda ilk etapta 13 ile 12 lira seviyesi arasına doğru bir düşüş gelebileceğiyle yönünde uyarılarım mevcuttu. Sterlinde gene arkadaşlar 15 lira civarına doğru geri düşüşlerin olabileceği, 20 liranın kırılması durumunda. Euro ile ilgili uyarımda 17 liranın altında Euro'nun da 13 liralara kadar çekilebileceği ile ilgili uyarılarım. İMKB 100 ile ilgili verdiğim noktasal geri çekilmeler. Gram altınla ilgili sizlere gene 880 lira altında, gram altında 660 liralar civarına, 662 liralar civarına doğru geri çekilmeler yaşanabileceğini, ons altında yukarıda 1840 dolar seviyesine doğru yukarı hareketler beklediğimi, gram gümüşünde 13.52 altında 11 lira, 11 liranın kırılmasıyla birlikte de 8 lira 57 kuruş altına geri çekilmeler, gümüş onsta ise 24 lira 40 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler beklediğimi devamlı sizlere bildirdim. Bizi uyarmadın şeklinde yorum yapan arkadaşların videoların altına yapmış olduğu troll yorumları da esefle kınıyorum. Kimsenin ahını kimseye vermemek lazım. Özellikle doğruları konuşmakta fayda var. Doğruları konuştuğumuz sürece hiç kimsenin zarar gördüğüne de inanmıyorum. Ben her zaman sizlere elimde dolar, altın ve gümüş olmadığını söyledim. Ben yatırımımı arsa yönünde kullandığım şeklinde de yorumumu yaptım. Yani benim hiçbir çıkarım yok. Dolar çıksa da inse de veya altın çıksa da inse de benim herhangi bir çıkarım yok. Çıkarım doğrultusunda da yorum yapmayıp düşüşse düşüşleri de bildireceğimi sizlere bildirmiştim. Ve noktasal olarak düşüşlerde de yaptığımız seviyelere doların, altının, gümüşün geldiğini görüyoruz. Şimdi bugün itibariyle baktığımız zaman 17 liradan 18 liradan altın, dolar, gümüş alalım mı şeklinde devamlı soru soran arkadaşlar. Eğer ki pozisyonlardan çıkabildiyseniz, uyarılarıma uyan arkadaşlar, o zamanlardan pozisyonlarıma çıkmış olanlar varsa, evet arkadaşlar, şu an itibariyle yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla yavaş yavaş dolar ve altın ve gümüş pozisyonlarımız kapanabilir. Bir miktar geri çekilmeler daha yaşansa da bunların daha altında ben dolarda, altında ve gümüşte geri çekilmeler beklemiyorum. Özellikle gram altın ve gram gümüşteki ons bazlı hareketlerin yukarı yönlü beklentilerim dahilinde artık bu seviyelerde yavaş yavaş dip oluşumlarının başlayacağı, dolar kurunda yıl sonu itibariyle bir 13 lira veya 14 lira aralığında bir kapanış geleceğini, 2022 yılı içerisinde ise dolar kurunda tekrardan 16-17 lira seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketlerin enflasyonist baskı olarak tekrardan görüleceği yönündeki düşüncelerim mevcut. Bir 300-400 lira geri gelmiş gram gümüş daha alınır mı diye soran arkadaşlara, almazsan ileride pişman olursun şeklinde bir cevap vereyim. 6 lira birden düşmüş dolar kuru, alınır mı? 6-7 lira düşmüş dolar kuru, alınır mı? Almazsan pişman olursun diye bunları yorumlayayım. Her şeye rağmen parasını faizde tutmak istemeyen, ben tekrardan yatırımımı dolarda, altında yapacağım diyen arkadaşlar için işte fırsatlar gelmiş durumda. Tabi geçmiş dönemlerdeki gibi artık hızlı yükselişler beklentisi içerisinde olmamak lazım. Fakat Aralık enflasyonu açıklanacak. Bu enflasyon verisinin de yüksek gelme ihtimali oldukça yüksek. Yıllık enflasyonumuzun %30'lara doğru gitme ihtimali de yüksek. Ayrıca yeni uygulanan politikalar neticesinde ben para basımına biraz daha hız verileceği, piyasaları rahatlatmak açısından para basımına biraz daha hız verileceği, bunun da enflasyonist baskıyı biraz daha körükleyeceği yönündeki düşüncelerim var ve bütün bunların neticesinde dolar, altın ve gümüş şu an çok güzel yerlerde diye yatırım tavsiyesi olmadan nacizane fikrim bu yöndedir arkadaşlar. Satış yapamamış arkadaşlar, elinde ürünleri bulunan arkadaşların da artık bu seviyelerde panik yapma yeri olmadığı düşüncesindeyim. Artık bu seviyelerde beklenmesi gerektiği, bu seviyelerinde ilerleyen dönemlerde zararlarını özellikle
atlatma yönünde kullanabilecekleri şeklindeki yorumum da ortadadır. Merak etmeyin. Ben çok battım, öldüm, bittim şeklinde yorum yapmayın. Kendinizi hiçbir zaman üzmeyin. 2 işlem yaparız ve bu 2 işlem neticesinde zararınız hem ya azaltabiliriz ya da karlı bir pozisyona geçme durumu da yaratabiliriz. Her zaman dediğim gibi bu piyasada 3 dalga yükseliş, 2 dalga düşüş vardır. Biz bu dalgaların sonuncusunu yaşadık. Yani düşüş artık aşağıya doğru sonlanmak üzere. Biraz daha düşüşler de gelebilir. Bunlar da panik duygunuzu arttırmasın. Ama artık bundan sonraki seviye toplama dönemine gelmiş durumdayız. Moralinizi bozmayın. Bu toplama süreci içerisinde 2 seviyeden al sat yakalayabildiğimiz durumlarda ortalamanız da düşer. Her şeyiniz eski halinize gelir. Benim bu içerisinde sizlere anlatmak istediğim fikir, moral bozukluğu yaşamayın. Bu piyasalarda kar etmek kadar zarar etmek de var. Al sat birbiriyle kardeş. Her zaman kar edeceğim diye bir şey yok. Pozisyonları korumakta, biraz daha orta vadeli yatırımlara bakmakta fayda var. Sizler sabrınızı koruyabilir iseniz ilerleyen dönemlerde zaten kazançlarınızı gene tolerize edeceksiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzu da burada keselim. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.